Merhaba. Eşek arı sezonu başladı. Değerli arıcılarımızdan birçok soru gelmekte. Ne yapabiliriz diye bununla ilgili. Sizler için birkaç formül söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada bize çok soru soruldu. Birçok yerde biz video izliyoruz. İşte eşek arıların kaptığı arılar normalde hastalıklı arılar. Eşek arıların kaptığı arılar yaşlı arılar. Bilemiyorum ama arkadaşlar bu işin yüksek okulu var. Arıcılık yüksek okulu var. Birçok değerli arkadaşımız var. Aslında çoğu zaman kendimi bile haddim olmadan bunları cevapladığımı düşünüyorum. Ve onlarla her defasında istişare ediyoruz. Arkadaşlar bu bir sır değil artık. Arılar 21 günde çıkar. 21 gün kovan içi hizmeti yapar. Ve 25 günde tarlacı olur. Yani dur bir dakika ben yaşlandım. Biraz takılayım şöyle etrafta. Beni kapsınlar. Böyle bir şey yok. O yüzden kovanın dışında duran, öbek yapan arılar her zaman yavru arılar. Kovan içi hizmetini tamamlamamış, daha yeni 21 gün uçmasını öğrenmeyen genç arılar ve bizlerin de çok işine yarayacak arılar. Ve bu arıları da maalesef dışarıdan eşek arıları kapıyor. Neden? Tabii ki koloni zayıf olmayacak. Zayıf kolonilerle çalışmayacağız. Ve sürekli kolonimizi güçlendirirsek hiçbir zaman bu sorunla karşılaşmayız. Arkadaşlar Vespalar, eşek arıları yörelere göre farklı. Biz Trakya bölgesinde şu an Hatay, İç Anadolu o taraflarda çıkan bu eşek arıları ırkı burada yok. Onlar iri olur biraz daha ve yine bizimle buradaki Vespalarla yani sarıcı arılarla aynı aileye ait de olsalar biraz daha farklıdır. Yine onlar da etçildir. Cenab-ı Hak onları sadece etraftaki leşleri tüketsin, bir temizlik görevi yapsın diye yaratmıştır. Fakat onlar da biraz hadlerini de aşarak bizim kovanlara da musallat olup kovanlarımızdaki arıları da maalesef çalabiliyorlar. Yavruları da çalabiliyorlar. Evet, çok zor bir durum. Sıra geldi önlemine. Ne yapabiliriz bununla ilgili? Birincisi arımız güçlü olacak. Kesinlikle zayıf koloni bırakmayacağız. Hastalıklı koloni bırakmayacağız. Çünkü dışarıdan şerbetliği kayıklarda bulundurmamaya bakalım. Üstten buzdolabı poşetiyle şurupluğunu daim verelim. Ve arkadaşlar kovanın uçuş deliğini geniş tutmayalım. Bakın arımız 4 çıta 5 çıta diyelim ki şu an kocaman bir uçuş deliği var. Arkadaşlar şu şekilde bakın strafor, bunlar benim küçük strafor parçaları. Şöyle göz kararı bakın şöyle kesiyorum. Evet kestim. Mesela bunu alıyoruz. Bu 4-5 çıtalı bir yere gelecek şekilde. Evet. Diyelim ki ben kovanın arkasına geçtiğimde sağdan çalışıyorum. Evet, alanı buradan bu şekilde daraltıyorum. Arkadaşlar, koloni bunu zamanla yavaşça ihtiyacı olduğu kadar açacak. Yani şöyle ufak ihtiyacı varsa açıyor. Ama kovanın hücum hattını değerli arkadaşlar çok geniş bırakmayalım. İhtiyacı kadar bırakalım. Çünkü koloni buradan girdikten sonra bir daha da biliyorsunuz ki bal arıları da aynı şekilde anlaşılıyor. Arı dansıyla, koku ile ve kovanı tarif ederek bu kovanı bitiriyorlar. Bu kovanı biraz eski bir kovan seçtim sizler için. Tarifi biraz daha kolay olsun diye. Bir diğer yöntem arkadaşlar gazoz, meyveli gazozu delip altta biraz bırakıp pet şişelere koyup içine girmesini sağlamak. Basit bir yöntem. Bir dönem çok yapılıyordu. Artık yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Bir diğer yöntem kovanların üzerine karton koyup meşhur şu hani 1 milyoncu diye tabir edilen yerlerden fare yapışkanı alıp sürüp kovanların üzerine bırakıyorsunuz. Arılar bunlara çok yapışıyor. Bal arıları değil. Sadece eşek arıları yapışıyor. Fakat bu da onları yine cezbediyor. Oraya çekebiliyor. Bu da bir çözüm değil. Anlık çözüm bunlar. Bizim ne yapmamız gerekiyor bunlarla ilgili? Kendi önlemimizi alacağız. Kendi kovanımıza baktıktan sonra diğerleri fasafiso. İnanın giremezler. Ama artık bir defa girmeye başladıysa ne yapalım diye bir soru geldi. Evet, onlar için de ilk önce şu ağız daraltmasını yapalım arkadaşlar. Bakın şu ağız daraltmasını yaptıktan sonra şuradan mesela ben fazla parçayı şöyle sizler için bir alayım. Bakın şöyle fazla parçayı aldım. Evet. Ve daha sonrasında biliyorsunuz ana arı ızgaralarımız var. Şöyle göstereyim. Evet şöyle. Bu ana arı ızgaralarını sizler için birkaç formülümüz var. Birincisi şu. Bakın şöyle koyuyoruz. Bunu bir şekilde zımba ile buraya tutturursanız
buradan içeriye arkadaşlar kesinlikle eşek arıları giremiyor. Ve çok da güzel bir önlem. Sizler diyeceksiniz ki peki tamam bu şekilde yapalım, tutturalım. Ama içeride içeriye olmayan dışarıda öbeklenmiş arılarımız var diye bir soru geldi. Onlar için de maalesef şu an plastik üreticileri bunlarla ilgili bir kafes yapmadı ama yine örnek yurt dışında gördüğüm bir portatif bir kafes vardı. Sizler için yine bu ana arı kafesinden onu kendimce yapmaya çalıştım. Arkadaşlar diyelim burada öbek var. Eşek arıları artık musallat oldu. Bakın onlar için de şöyle bir önlem yapıyoruz. Bu arkadaşlar kafesimizi şu şekilde sarıyor. Şöyle göstereyim. Bunu da bir şekilde sizler de montajını yapıyorsunuz. Ve dışarıdaki öbeğimizi de şöyle ben bunu biraz daha tutarsam dışarıdaki öbeğimizi de buranın içerisine almış oluyoruz. Yani buradan vidalayıp bu kafesi burada sarmış oluyoruz. Tabii ki biraz sizin uğraşmanız gereken bir önlem. Bizlerin koloni sayısı çok yüksek. Yüzlerce kolonimiz olduğu için bizler tek tek bununla uğraşmıyoruz. Onun yerine daha sezonda arımızı güçlü tutup bu savunma mekanizmasını genişletiyoruz. Ama arı ızgarasıyla da ana arı ızgarasıyla da kafes oluşturabilirsiniz. Bu şekilde göstermek istedim sizlere. Arkadaşlar eşek arılarının en büyük sorunu bizim nüfusumuzu azaltması ve yavru arılarını çalıyor olması. Tabii bunu gözümüzün önünde yaptığı için de insanın içi bile el vermiyor. Maalesef onlar da bir canlı. Öldürmek de çare değil. Ne kadar sevmesek de kendi muhafazamızı, kendi önlemimizi almak bizim en birinci vazifemiz. Evet, ilki şu. Bakın şu kafesi bu şekilde koyup yapmak. Diğeri de bu. Arkadaşlar bu sistemi biz aynı zamanda ana arı oğul vermesin diye de kullanılıyor yurt dışında. Ana arı içeride olduğunu düşünün. Fakat oğul vermek istediği zaman buradan çıkamadığı için oğul veremiyor. Fakat sürekli kontrol etmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Çünkü bu sefer ana arı çıkamadığı zaman buradan ne yapmış oluyor? İçeride yüksük yapıp öldüyse de kendine yeni bir ana arı yaptıysa çiftleşme uçuşuna da çıkamıyor. Sürekli kontrolünü de elde tutmak lazım. Bize çok sorulan bir sorulardan biriydi bu. Oğul vermesini istemiyorum. Onun yerine kanadını kesiyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Kanadını kesmek yerine en azından şunu yapabilirsiniz. Buradan işçi arılar giriş çıkışlarını yapacaklar. Faredir, beraberinde güvedir. Bu büyük mum güveleri var. Onlar giremiyor. Büyük eşek arıları da giremiyor. Yabancı birçok böcek giremiyor. Aynı zamanda oğul vermemesi için de güzel bir önlem. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Ama kovanlarınızı düzenli olarak takip ediyorsanız. Çünkü ola ki ana arınız öldü ve kendine bir ana arı yaptı. Bu sefer de ana arı çiftleşme uçuşuna çıkamayabilir. Sık sık kovanlarınızı kontrol ederseniz bu yöntemle. Evet. Bugün bunu anlatmak istedim sizlere. Kolonimizi sıkı tutalım. Bal sağımından sonra arılarımızı beslemeyi unutmayalım. Çünkü en büyük sorunlardan biri şu anda o. Kolonimizi sağım yaptıysak muhakkak üzerine bir kek koyalım. Çünkü arı şoka giriyor. Ve bir strese giriyor. Beraberinde içerideki bal nüfusunu az görürse arkadaşlar yaşlıdan gence doğru içerideki bal stoğuna göre bir nüfus bırakıyor. O yüzden içeri bir petek koyup kek paketi koyup onun rahatlamasını, strese girmemesini sağlamaya çalışmalıyız. Beraberinde tekrar etmek istediğim bir husus, kovanın önünde oluşan öbek kesinlikle yaşlı arı değildir arkadaşlar. Uçmasını da henüz bilememiş. Hani ayak altında dolaşma, içeride arı nüfusu fazla, şöyle bir dışarı çık. Aynı zamanda kovanın önlemini al. Kolonisi için kendini feda eden genç arılar. Bunu da size hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.